Evet arkadaşlar merhaba. Şu an yine halen biraz önceki yerdeyim. Yani 200 saat önce geldim. Kale meydandayım. Biraz önce gittim, yemek yedim, bir şeyler yedim. Yani burada yine onu da böyle videosunu çekmiştim. Yine burada da porsiyonlar büyük, fazla küçük değil. Bir kuzu eti yemiştim. Böyle turşu vardı. Turşunun olmasına çok sevindim. Salata dediler. Ben salata deyince normal salata falan getireceklerini sanmıştım. Ama turşu getirdiler. Bayağı güzeldi onun da tadı. Ya kuzu etinin biliyorsunuz kendinin bir kokusu oluyor. O yüzden kuzu etini genelde çok fazla sevmiyorum yemeği. Yemiştim burada. Bir de böyle yumuşak et oluyordu. Yani yemekleri güzeldi bence. Sadece kuzu etinden dolayı açıkçası ben pek fazla sevmedim. Yani yine porsiyonu büyük bir patates falan vardı. Güzel pişmişti. Toplam bunların hepsine bir de vişne suyu içecektim. Yine yok, çilek suyu içtim. Toplam 22-23 euro falan tutmuştu. Yani porsiyona bakınca makul. Ama dediğim gibi bunu kendinize göre değişebilir. Farklı bir yemek alırsınız, farklı yerde yersiniz. Yani yerde güzeldi. Şimdi burada bir hayvanat bahçesi vardı. Bu hayvanat bahçesine geldim. Bu da yine kale meydanda oluyor. Ya bu alanda böyle gezebileceğiniz, yapabileceğiniz gerçekten çok fazla şey var. Şimdi buradan bilet aldım. Bilet ne kadardı? 650 Sırp dinarıydı. Bu da yaklaşık 5 euro falan olması lazım. 5-5,5 euro gibi bir şey oluyor. Neden öyle yaptıysam ben anladım. Yani uygun bunun da fiyatı. Burada bayağı hayvan çeşitleri olduğu söyleniyor. Şimdi bakalım ne kadar doğru, ne kadar var. Ve bazı yorumlarda da şey yazıyordu, hayvanların böyle hasta olduğu, bakımsız olduğu yazıyordu. Yani umarım bakımlarını yapmışlardır çünkü yazık yani burada hayvanlara öyle yapmaları. Şimdi bakalım, yavaş yavaş buraya gezelim. Birçok çeşitli hayvan var, kuş türleri var. Şimdilik bu kadar. Biraz önce bir güvercin gördüm. Lan bu kadar büyük güvercin mi olur? Şişkoydu. Durun size de tekrar göstereceğim. İlk defa o kadar kocaman bir güvercin gördüm. Yani normal güvercinin 3-4 katıydı adeta. Ya da bana mı gözümde mi öyle büyük geldi bilmiyorum ama aşırı büyüktü. Bakın şimdi şurada. Bunlara baksanıza. Şu özellikle beyaz olan kocaman. Şuradaki beyaz da aşırı büyük geldi bana. Çok şişman durdular böyle. Ya kuşlar sağlıklı duruyor. Böyle çok şey durmuyorlar. Şunda yine değişik bir kuş var şöyle. Evet. Burada serçeler mi? Papağana da benziyorlar aslında böyle. Muhabbet kuşuna da benziyorlar. Diye benzettim bilmiyorum. Serçeye de olabilir. Muhabbet kuşu da olabilir. Papağan da olabilir. Çok böyle bunlar hakkında bir bilgim olmadığı için kuşlarla ilgili özel. Sadece öyle bakıyorum. Yine şurada şöyle küçük. İlginç böyle horoz mu tavuk mu tam anlayamadım ama farklı bir türler. Büyük ihtimalle ya horozlar ya tavuklar. Özellikle şu çok böyle gagasında böyle çok değişik bir şey var. Böyle yine şurada şöyle çok güzel bir kuş var. Gel lan buraya, kaçma. Şöyle. Bayağı güzel kuşlar var burada. Yine şurada da serçeler var. Bunları böyle daha kapalı bir alan almışlar. Cam falan, bunlara su da bırakmışlar. Şöyle şimdi güneşten parladığı için ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şimdi şu aşağıdan da hayvanlar var. Burası bayağı büyük galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 7 dönüm falan olması lazımdı. O yüzden şöyle sıra sıra gezelim. Şurada minik tane değişik hayvanlar var. Hepsi kamerayı birini görünce nasıl geldiler. Bunlar neydi ya? Tıpkı lemurlara benziyorlar ama şöyle şuradan.
Kamerayı böyle içeri uzatınca hepsi merak ediyor, böyle havadan bakıyor, galiba yiyecek geldiğini sanıyorlar. Şöyle ön kameradan da göstereyim. Evet. Bunların ismini unuttum aslında, şurada bakabilirim ama şuradan bakalım. Tabii şimdi bir de bunun Türkçesini hatırlayacağım. Merkitmiş ama Türkçesi neydi? Türkçesini bilmiyorum. Şöyle. Tıpkı şu bir şeye benzettim ama şimdi adını unuttum. Burası bayağı büyük. Hepsini görmek. Onların yanına en son gideceğim ki orada bayağı onlarla fotoğraf falan çekerim. Onlara bayağı böyle bir incelemek istiyorum. Daha önce hiç hayatımda görmedim kaplan, aslan. O yüzden çok merak ediyorum. Burası bayağı, şu an heyecanlıyım. Geçen Rusya'dayken gittiğim zaman orada sadece kuşlar vardı, bir tane geyik vardı. Bunlar da tavşan galiba ama çok aşırı değişik. Tavşan yok, kanguru lan, böyle tavşan mı olur? Bunların da ismini bilmiyorum. Bakalım ismi neymiş. Şimdi baktım ama. Evet ben buna tavşan dedim ya. Nasıl bir salağım ben ya. Böyle tavşan mı olur? Ya adını unuttum ya. Bunlar neydi ya? Avustralya'da oluyordu da ismini böyle bazen unutuyorum nedense o an. İlk defa böylelikle adını unuttuğum şeyi de görmüş oldum. Ya keseleri oluyordu bunların, yine unuttum ya. Neyse diğerlerine bakalım. Şurada da böyle birinin adını unutuyorum. Şunlar var. Bunların da adını unuttum. Hepsinin adını unuttum. Neyse. Sonra bakarım, zaten çok önemli değil. Ve buradaki şu an çoğu hayvanı ilk defa göreceğim gözümle. Daha önce gördüğüm hayvanlar olmayacak. O yüzden bayağı güzel bir deneyim benim için. Heyecanlıyım. Kaplanları ve aslanları çok merak ediyorum. Fok. Burada kapalı bir alanda da yılanlar ve sürüngenler var. Kertenkele. Ama yılanlar artık hayvanlar o kadar doğal ortamından uzaklaştığı için hiç böyle tepkisizler. Hiçbir hareket etmiyorlar. Ölü gibi duruyorlar. İlk defa bu kadar yılan. Şu kocamanmış, o kadar büyük yılanı ilk defa görüyorum. Bayağı büyükmüş. Желаю его топска. Моего топка. Ладно. Mesela göstereceğim şimdi, bakın. Hiç o kadar tam bitmiş gibi duruyor hayvan. Adında en büyük temel sebebi büyük ihtimalle doğal ortamlarından çok uzak bu şekilde yaşıyorlar. Zaten hayvan mesela şu kadarcık yer nereye hareket edebilir ki, o yüzden şurada böyle var. Geç. Timsah var. Tabii ki bunlar hani hayvanın parçası olduğu için yapılıyor. Şurada da yavrusu var. Sanırsam yavrusu olması lazım. Ama yani hepsi böyle ölü gibi bunlar mesela.
Mesela büyük kuşlar da öyle, hani küçük serçeler falan değil ama büyük kuşlar da böyle ölü gibi duruyor şuradan. Będzie mogła mało. Będzie mogła mało. Burası da yine hayvanat bahçesinin içerisinde bir kutu gibi bir oda gibi bir yer var. Şöyle şuradan geldiğiniz tam buradan geldiğinizde şuradaki bunun da adını unuttum ya. Neydi bunun adı? İşte o yılan ve kertenkele timsahın olduğu alan burası. Bu kısma geldiğiniz zaman görebilirsiniz. Oydu yılan. Ve şimdi şurada da domuz var galiba. Evet. Yok. Tam olarak hangi hayvanlar? Hiçbirinin adını bilmiyorum. Yok. Tapir. Tapir soğutma. Yani Güney Amerika'ya özgü bir hayvanmış ama şöyle göstereyim. O aynadaki benim arkadaşlar. O değil. Tapir tabii ki de. Aynadaki bendim. O tapir değil. Tapir içeridekiydi. Yani şurada da diğeri var. Bunun da adı neymiş? Çayba. Capibara. Capibara diye bir şey hayvanmış şöyle. Bu tıpkı biraz tavşana benziyordu. Yani bunların adını bilenler yazsın. Ben şimdi hepsinin adını bilmiyorum. O yüzden biraz tavşana benziyor. Biraz yine o Avustralya'daki keseli olan hayvanın adını unuttum. Ona benziyor. Yani böyle garip bir hayvan. Şöyle. Ne haber, senin adın ne? Tam aygır. Şunlara baksana, kocaman. Burayı bu kadar ben aslında bir şey beklemiyordum. Bu kadar hayvan türü olduğunu beklemiyordum yani. Bayağı hayvan türü varmış aslında ve şu an daha bazı kısımlarına geldim. Diğer kısımları da olacak. Bizon. Bir yakalasalar beni. Lan bunlar nasıl goat? Hiç meğlemiyorlar beni. Şurada da yine geyik var. Bir tanesi görmek istemeyeceğimiz manzara. Bunları önceden tabii gördüm de bunlar farklı bir koyunmuş. Farklı bir cinsmiş. Ama en azından önceden koyun gördüm bari. Buradaki hayvanlardan bir tanesini önceden görmüşüm. Deve bile varmış burada. Develer. Ama hiç hayvanlara bakmışlar. Hem de iki hörgüçleri varmış bunların. Herhalde tek hörgüçlü görüyordum. İki hörgüç. Bir dakika, hörgüç müydü arkadaşlar? Siz her neyse yanlış söylediğim şeyleri düzeltirsiniz. Öyle.
kaplan biliyorum. Lan bu kadar büyük müymüş lan bu? Lan şuna bak. Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Şimdi birazdan arka kamerayı açıyorum. Bayağı büyükmüş. Çok şaşırdım gerçekten. Bu kadar. Şurada bir tane beyaz var. Burada da 2 tane olması lazım. Evet, bir tanesi şurada. O bundan biraz daha küçük gözüküyor da belki uzaktan öyle gözüküyordur. Şöyle bir gelsin de şuraya. Bu kocamanmış ya bu. Kafası bile kocaman. Şurayı bir turlayalım. Şurada da bir tane şimdi gelecek. Ama şu daha büyük. Şu yine ona göre biraz daha küçük şuradaki. Bu bayağı... Ana bu nasıl miyavlıyor lan? Lan bu kedi mi? Bu nasıl kedi lan böyle miyavlan? Böyle miyavlan mı olur? Şimdi şuradan dolanarak gidelim. Arka kameradan göstereyim. Bayağı büyükmüş ama. Prego licenza niente Dodi. Dodi, Tigrito. Evet, burada başka... burada ayrıca kafe falan da var. Şurada küçük bir yiyecek alabileceğiniz yer var da. Aşağıdaki kafe açıktı sanırsam. Şu karşıda var, buradaki açık değil galiba. Burada bayağı farklı hayvanlar varmış. Bu kadar şey olmasını beklemiyordum. Zebra da var. Şöyle. Zebra. Bazı hayvanların mesela bir arada olması garip geliyor. Mesela zebra ile kaz mıydı? Yok, ne kazı lan? Ördek. Bunların bir arada olması mesela garip geliyor ama demek ki doğal ortamları da mı böyle? Bayağı büyük. Şimdi nerelere gittiğim de karışıyor. Önce alt tarafları gezerek gitmeye çalıştım. Şimdi üstlere doğru çıkmaya çalışıyorum. Böyle en azından gelmişken böyle bütün hayvanları görebileyim.
Sanki kaç defa hayatımda aslan göreceğim, kaplan göreceğim. Aslan henüz daha görmedim de kaplanları gördüm. Aslanları acaba farklı bir yere mi bıraktılar yoksa aslan yok mu? Burayı zaten diğer kuşlar da uçup girebiliyor. Şuradaki güvercin bayağı güzelmiş. Böyle bembeyaz. Şimdi burada küçük bir akvaryum gibi bir yer var. Aa, penguenler. Penguen getirmişler. Penguen getirmişler, penguen. Bakalım şimdi penguenlere. Şöyle şurada. Evet. Beş tane yaklaşık penguen gördüm. Onlar için de geniş bir alan yapmışlar bayağı aslında. 4-5 tanesi için gayet yeterli bir alan. Ama tabii ki bir doğal ortamları kadar olmaz. Şu yukarıda ne varmış? Yukarıya da bakalım. Ama işte hayvanat bahçesi olduğu için yani evet, biraz üzücü bir durum onların doğal ortamlarından uzaklaştırılmaları. Ama bu tarz şeyler için yani hem bunları görebiliyoruz, doğayı tanıyabilmemiz için güzel bir şey aslında. O yüzden de doğal ortamlarından uzaklaştırılmaları gerekiyor. Burada hiçbir şey yok. Burayı galiba şu an kullanmıyorlar, kapatmışlar. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yani tür olarak, tür çeşitliliği olarak beklediğimden aslında bayağı fazlaydı. Bu kadar tür çeşitliliği olmasını beklemiyordum. Ya şu güneş de arkamızda kaldı yine. Evet, bayağı tür çeşitliliği fazlaymış. Yani bu kadar dürüst olmak gerekirse çeşitlilik beklemiyordum. Bazı yerler de yine kapalı. Şöyle şurayı da göstereyim. Aa, burada da ayılar varmış. Ayılar. Şurada da bir tane kuş. Ne yapıyorsun sen, oraya çıkmışsın? Kartal mı? Akbaba mı? Şahin mi? Tam ne olduğunu bilmiyorum. Biraz oraya gidince göreceğiz. Şöyle şu tarafta. Aa, güneşe geldi. Şu güneşten parladığı için. Buraya da bakalım. Ayılar buradaymış. Ama burada nerede ayılar? Tam ayılara yem olmayalım da sonra. Evet. Yine burada güvercinler zaten her koşulda yaşayabiliyor da o yukarıdaki gördüğüm güvercinler bayağı kocaman bir şişkoydu diyebilirim hatta. Vay vay ya, ne yapıyorsun reis sen? Şşt. Lan buraya bak. Kış kış. Eğit be, şunun karizmasına bak be. Şuradaki neymiş? Anlayan onları. Bu o değildir herhalde. Şimdi ona benzemiyor çünkü şunun tutunu bak, onun tutunu var. O daha böyle açıldırıyor. Ya işte hayvanlar yani doğal ortamlarında olmadığı için de tabi öyle biliyorlar yani. Şu anda o kanadını 2 saattir ben geldiğimden beri yukarıdan beri öyle tutuyor. Yapacak bir şey yok. Şurada bir leş yemiş mi o, yemiş yoksa bir tanesini öldürmüş mü? Şöyle şurada. Bunlar akbabadır büyük ihtimalle. Yani şöyle şuradan. Siz doğrularını ben yanlış söylediğim zaman yazarsınız çünkü öyle ilgilendiğim bir şey olmadığı için hani yakından türlenemiyorum. Ama büyük ihtimalle o öndekini bilmiyorum ama şuradakiler kesin akbabadır çünkü hem yerini yüksek yapmışlar, doğal ortamlarına uygun olduğunu, öyle bir çağrışım yapmaya çalıştım kendi kendime. Ya hani ayılar yok
Ayılar yok arkadaş. Ayıları ne yapmışlar? Aa, kış uykusuna yatıyorlar onlar galiba. Göremedik. Allah Allah. Yine şuraya da böyle işlem. İlk defa böyle bu kadar hareketsiz duran gördüm yılanlardan sonra. Bayağı hareketsiz duruyor böyle. Dün işte ben geldiğimde böyleydim. O kadar yorulmuştum ki Avustralya'ya gittim, uyudum. Ayılar yoktu galiba. Ya ben bulamadım ya da onları almış da olabilirler. Belki tam emin değilim. Böyle biraz daha gezelim. Herhalde çoğu yerine gittim diye düşünüyorum yani. Böyle ana orangutan da varmış ama şu an burada yok. Şöyle koymuşlar ama ya orangutan niye göremedim ya? Yani garip hayvanlar. Orangutanı göremedik, yapacak bir şey yok. Hã? Mas não está legal, não. Leva tadinho. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs.
Eles fazem motor chorar, eles acham que fazem motor chorar, Evet, tekrardan ben geldim arkadaşlar. Büyük bir kısmını gezdim sayılır. Orangutan, maymunlar, şempanzeler falan onlar yoktu, ayı da yoktu. Belki de kış olduğu için onlar ya da bakıma falan gitmiş de olabilir, tam bilmiyorum. Ama yine de bayağı çeşitliydi. Gerçekten bu kadar çeşitli olmasını beklemiyordum. Ya aslan vardı. 3 tane sanırsam aslan. 3 tane de kaplan var. Şimdi aslan bir tanesi bayağı sinirlendi. Diğer aslan çıkınca. Bayağı kıskandı yani. Videoya çektim onları da zaten. Şimdi buradan yukarıya çıkıp sanırsam çoğu yerini gördüm ya. Görmediğim bir şey kalmadı. Kaplanların oradan tekrar bir daha geçerim. Şimdi şuradalar. Burada yine bir sürü böyle kuş türü var. Ördek var, kaz, diğer kuşlar. İşte aslanlar şurada. Şu arka tarafta ama şimdi şuradan göstereyim. Bu şekilde. Şimdi şurada da 3 tane zebra var. Bir tane zebra ile bir tane şey bayağı arkadaş kaz var, küçük bir tane. Bırakmıyor ki o zebra bir yere gitsin. Biraz önce üçünü kovaladı yani. Kamera kayıtları olmasa kimse inanmaz. Şimdi arkadaşlarına anlatsa. Şimdi şuradan göstereyim şu aslanları. Şöyle tam şurada elimin ucunda
Ama bu tarafa doğru hiç gelmiyorlar mesela. Şu demirlere fazla yaklaşmıyorlar. Hep uzakta duruyorlar. Buradan yani bayağı gerçekten de beklediğimden daha böyle çeşitli çıktı. Şurada da yine keçiler var. Daha keçileri galiba. Burada bayağı çeşitli. Her hayvan türünde birçok çeşidi var zaten. Penguen 4-5 tane getirmişlerdi. Sadece şuradaydı. Şimdi burada başka... Evet, şurada penguenler de halen orada. Şöyle. Zaten üst tarafına... Bir dakika. Güzel soru. Ben oraya gittim mi? Gittim emin değilim. Şurada bir güvercin varmış. Bayağı güzelmiş. Aşırı güzel hem de. Şöyle. Tekrar şuraya çıkalım, ne varmış belki orada da hiç görmediğim başka bir hayvan vardır. Ya buradaki hayvanların çoğunu ilk defa görüyorum gerçekten. Ama vaşak ya da sırtlan olması lazım. Tam emin değilim. Kurt var. Kurt, pardon, yanlış söyledim. Zaten görmediniz. Bu yanlış söylesem de nereden bileceksiniz ki? Şimdi evet arkadaşlar, şurada tam bir kurt var. Bunu ta 100 metre öteden keskin gözlerimle gördüm. Evet, şurada. Kurtlar şöyle bir şey yapıyor diye biliyorum. Bunu bazen ben de yapıyorum. Şimdi yürürken dikkat ettiyseniz ya sürekli aynı yönde gitmiyor. Böyle biraz hafif eğimli, yani S çiziyor aslında. Tam 8 çizdiğini söylüyorlar ama şu anki bu tam 8 çizmeden böyle S çizerek yürüyor. Ya bunu yapma sebebi de o beyindeki sıvı dengesini sağlamak için, yani sabit olarak dümdüz gitmiyor. Şimdi yani tam 8 çizerek gittiklerini söylüyorlar ama aslında 8'i çizmeden gidiyor burada. Alandan dolayı da olabilir. Daha çok böyle yarım 8, yani S çizerek gidiyor. Ya bunun da işte sebebi o kulak sıvısının dengede sağlamak için böyle bir şey yapıyor. Ya genelde hayvanları çift olarak koyuyorlar ama bunu tek koymuşlar galiba. Başka göremiyorum şu an burada. Şimdi şurada da bir tane kurt var galiba. Kurt mu? Yukarıda. Yukarıya çıkalım. Böyle kurtlarla da ilgili size bir bilgi verdim. Yani bunu ben de yapıyorum çünkü mesela böyle küçük bir alanda yürürken gerçekten sürekli aynı yönde böyle gidince ya başınız filan ağrım. Bu da sanırsam vaşaktı galiba. İsimlerini arkadaşlar o kadar çok karıştırıyorum ki şu anda. Siz doğrularını yazın, benim her söylediğim yanlışa. Böyle şurada da bunun da Türkçesini unuttum. Böyle hafiften kartala benziyorlar ama şahine. Burada da bir kurt varmış. Coyote. Coyote tam kurta benziyor ama kurt değil galiba. Bu çok utangaç böyle duruyor ya. Bakın. Bayağı utangaç ve sakin duruyor. Şimdi şu kurta şuradan bakalım, evet. Böylelikle biraz önceki demek istediğim şeyi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi kurtu izleyin.
Her yerde bir şey çıkıyor arkadaşlar. Her yerde değişik bir hayvan var. Burada da vaşak vardı. Bir dakika. Sırtlan. Buradakilerde vaşak, buradakilerde. Her neyse bütün kavram hayvan algım karıştı. Yine burada da bir aslan vardı. Şurada da yine bir reis bize bakıyor. Hemen koşuyor. Çık sen de onların yanına git. Bir poz verin. Baya çünkü her seferinde gitmediğim farklı bir yeri görüyorum. Yani buraya güzel bir 2-3 saatinizi ayırmanızı tavsiye ederim böyle rahatça gezebilmek için. Böyle yorulduğunuz zaman, şu an kış olduğu için büyük ihtimalle kapalı çoğu kafe ama bir tane aşağıda açık vardı. Geldiğiniz zaman oturur dinlenir, tekrar gezmeye devam edersiniz. Öyle güzel. Çünkü yazın büyük ihtimalle daha fazla hayvan türü var ya da bahardan sonra. Şu an daha biraz az hayvan var. Ama yine de çok az değil yani, bayağı var. Sadece yazınkine göre bence az olduğunu düşünüyorum. Yazın bundan da fazladır büyük ihtimalle. Şu anda saat yaklaşık 4-4.30 oldu. Bu defa saçımı biraz daha kısalttım. Gözüme geçen sefer Rusya'dayken sürekli giriyordu, beni delirtmişti. Bugün de çok elektriklendi, dün daha doğrusu. Ya işte zamanla öğreneceğiz artık. Yapacak şuradan yine kaplanları görerek çıkışa girelim artık. Kaplanların ikisi burada. Artık buradan gidebilirim yani. Yeteri kadar gezdiğimi düşünüyorum, yeterli. Yani biraz önce ilk geldiğimde şey demiştim, bazı yorumlara bakmıştım. Yorumlarda şey yazıyordu, hayvanların bakımsız falan oldu. Sanırsam ya onları götürmüşler ya da bakımlarını yapmışlar. Çünkü yılan var, kertenkele, sürüngen takımlı ve birkaç hayvan haricinde, birkaç kuş türü haricinde hepsi gayet bence sağlıklı gözüküyordu. Ve hareketliydi de, hepsi durağan değillerdi. Bence gayet sağlıklı duruyorlardı. O yüzden mutlu oldum bunun için. Çünkü bazı yorumlarda baktığımda gerçekten fotoğraflarda hayvanlar bayağı böyle bitkin falan duruyordu. Burası yine meydan olan yerde. Adını niye unutuyorum ben video çekerken böyle şeylerim. Neyse zaten bilgilerini ben eklemiş olurum. Zaten 5-5,5 euro arası bir şey. 650 Sırp dinarıydı giriş ücreti. Kart geçiyor mu diye sormadım. Nakit ödemiştim ben ama kartla geçiyordur ama sizin yanınızda yine de nakit olsun gelirken. Artık çıkışa geldik. Çıkışı bulacağım şimdi, nereden şuradan mıydı? Yukarıdan, aynen şu taraftan. Şimdi buradan da gidip birkaç cadde ve sokağa gezerim. Sonra bir şeyler içerim. Zaten yemek yakındaymıştım. Çok fazla canım yemekte bir şey istemiyor şu anda. Biraz susadım, gidip bir su alayım. Bir dinleneyim, biraz telefonun şarjı olsun, sonra gezerim yani. Yeterli oldu zaten, biraz caddelerde böyle sokaklarda yürüyecektim. O yüzden bakalım, şimdilik bu şekilde. Yani burada zaten hemen caddeye yakın tarafında. Şurada da küçük bir Luna Park var. Luna Park çıktı diyebiliriz bunun için. Biliyorsunuz hemen şurada. Şöyle. Cadde, bu alt caddeden de gelebilirsiniz. Bunun için kesin bir şey diyemem. Biletleri buradan alıyorsunuz. Burada satılıyor biletler. Küçük bir ofis. Burada zaten cadde var. Ne taraftan gelirseniz artık zaten girişi bir tane. Birden fazla giriş yok buna. Hayvanat bahçesine. Bir tane girişi var. Luna Park'ta yani
Daha çok böyle küçük çocuklar için küçük bir Luna Park diyebiliriz. Minik. Şimdi bir kafe bulup orada oturayım, biraz telefonum şarj olsun. Yani yanımdaydı, adı neydi unuttum. Powerbank yanımda ama powerbank'le hem yavaş şarj oluyor hem de tripodu koyduğunuz zaman çok zor oluyor. Ya, mikrofon yoktu, umarım sesi anlaşılır olmuştur, yoksa sonradan eklerim, artık yapacak bir şey yok. Ama herhalde genelde sessiz yerlerde video aldığım için çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen seferki mikrofondaki kayıtları dinlediğimde bazı yerlerde yani mikrofonun sanki hiçbir etkisi olmamış gibiydi. O yüzden de burada ya araçta gelirseniz de araç parkı da var diyebilirim. Küçük böyle aynen küçük bir park yeri var. Şimdi burada işte şu şekilde trambüsler var, göstereyim. Böyle. Bu şekilde trambüsler var. Otobüs zaten yine çok aşırı yaygın, her yerde var. Yani ücretsiz diye acaba otobüs sayısı mı az diye düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Aşırı fazla otobüs sürekli görüyorum. Ama tabii şu özel minibüsler falan onlar yine ücretlidir. Ama otobüsler zaten ücretsiz, onlar varken de kimse zaten onlara kolay kolay binmez. Sadece ekstrem halk otobüslerinin binmediği yerlerde normal otobüsler vardır. Şimdi artık burada kapatayım çünkü haritalardan bir bakmam lazım. Nereye gitmem gerektiğini şu an sadece öyle çıktım, yürüyorum. Şimdi bu kadar, görüşürüz.